Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel bir iki şiş model anlatımımız olacak. Bu modelimizi ister bebek örgülerinde, ister çocuk örgülerinde, isterseniz yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Özellikle yetişkin örgüleri için yaz aylarında kullanılabilecek efsane bir model olacak inşallah. Anlatıma geçmeden eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızı rica edip hemen anlatıma başlayacağım. Benim ipim bebe yünü orta kalınlıkta bir ip. Buna uyumlu olarak da 3,5 milimlik tığlar almışım, şişler almışım elime. Bunlarla yapacağım şimdi. Başlangıç ilmeklerimizi atarak başlayalım. Yapacağımız ürünün genişleyince alt kısmında başlayabiliriz ilmek sayısını. Ben burada sadece model anlatımı yapacağım için şöyle hemen zeminimi hazırlıyorum. Çok sayıda ilmek atmayacağım. Dediğim gibi sadece model anlatımı olduğu için, ama eğer isterseniz ilerleyen zamanlarda yazlık örgülere de uygulayabiliriz. Yazlık bluz olur, elbise üzeri ya da o şekilde giyilebilecek crop tarzı örgüler olabilir. Gayet uyumlu olacak bir model. Yazlık hırkalar ya da yelekler olabilir yine aynı şekilde. Şuradaki ipim bitene kadar ilmeğimi atıp hemen bir düğümle burayı kapatacağım. Ve başlayacağım. Alt kısmına lastik yapılabilir örgü aşamasında herhangi bir ürüne uygulayacağınız zaman, ama ben burada direkt modeli uygulamaya başlayacağım arkadaşlar. Bir sıra düz ördükten sonra alt kısma başlangıç olarak bir sıra düz örgümü örüyorum. Dediğim gibi buraya 3-4 sıra lastik ya da haroşa şeklinde daha kalın kenarlar yapılabilir. Hatta ben modeli daha öncesinde yazlık bir böyle salaş bluz şeklinde başlamıştım. Onun alt kısmını da göstereceğim birazdan. Bütün ilmekleri şişime geçirdikten sonra tekrar çevirip modeli uygulamaya başlayacağım. Son ilmeğimi şöyle takarak çeviriyorum. İlk ilmeğimi ördüm hemen. Sonrasında bir iki ilmeği şöyle birlikte takıyorum şişime. İkisini birlikte alıyorum. İkisini bir ördüm. İpi tekrar üzerine doladım buradaki ipi. Sonra yine iki ilmeği birlikte örüyorum. Şişime bir defa sarıyorum ipimi. İkisini bir örüp şişime ipimi doluyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Yani bir eksiltip bir artırma yapıyoruz. Bir eksiltme, bir artırma şeklinde. Son ilmeğe geldiğimizde bakın 2 tane kaldı. İkisini de düz ilmek olarak alıyorum. Son kısmı çift almayalım, kenar kısımlarının düzgün durması açısından. Çevirdim tekrar. Arka kısımdan bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. İpi kendimden yana alıp şu şekilde bütün ilmekleri ters örüyorum. Arka yüzden bu şekilde ilerleyeceğiz bütün örgü boyunca. Ön yüzden modelimizi koyacağız. Arka yüzden ilmekleri ters alarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Arka yüz sırasını bu şekilde tamamlıyoruz. Sona geldiğimde yine ipi kendimden taraf çekip ilmeği
şişime geçiriyorum ve sıra başında örüyorum sadece. En baştaki düz ilmeğimi ördüm. Burada ipi sarıp şu şekilde 2 ilmeğimi bir örüyorum. Tekrar doladım. 2 ilmeği bir ördüm. Şimdi buradaki neye göre başlayacağız? Yani başta ipi dolayacağız mı yoksa başta çift mi öreceğiz? Sorusu gelecek akla. Bakın şimdi bu tarafa doğru ilerletmemiz gerekiyor örgüyü. Yani alt kısımda hemen şuradan göstereceğim. Şu tarafa meyil var ve yine biz bu tarafa meyillendirmek için bu ilmeği birlikte, yani şu ilmeği üstte olacak şekilde almamız gerekiyor ve bu şekilde ilerliyorum yine bu sırada. 3 sıra şeklinde zikzak yapacağız modelimizde. Bu şekilde zikzaklı bir ajur olacak. Buraya geldiğimizde tekrar ipi üzerine aldığımda bakın bu ikisini birlikte örmem gerekiyor, fakat tekrar üstüne almayacağım burada ipi. Neden? Çünkü başlangıç kısmında ilk ipi şişin üzerine atarak başladık. Bu son iki ilmeğimiz yine sabit olarak örülüyor. Başlangıçta artırma yaptığımız için sonrasında yapmadık. Çok yeni arkadaşlar, kafanız karışırsa da her sıra sonunda ilmekleri sayarak, aynı sayıda ilerlemesi için artırma ya da eksiltmeyi fazla yapmış olmamak için sayarak karar verebilirsiniz. Eliniz alışana kadar, mantık tamamen oturana kadar. Bu şekilde yine arka yüzü ters ilmekler olarak alıyorum hızlıca. Ön yüze geçtiğimizde yine bir sıra sola meyilli ajurlarımızı yapacağız. Hemen şöyle, çok pardon. Buraya geldik. Bakın gördüğünüz gibi demek istediğim tamamen net olarak ortaya çıktı. Ajura bakıyoruz. 1 2, burada 3 yapacağız. 3 tane olacak. Hemen ilk ilmeğimi ördüm. Sıradaki ilmeğim burada, bakın hemen düz olarak örüyorum. Şimdi burada artırma yapmayacağım. Şu ikiliyi yine şöyle yapıp, evet artırmamı burada yapıyorum, çok pardon, burada yaptım. Bu ikiliyi birlikte alıyorum. Tekrar artırma yaptım, ikiliyi birlikte alıyorum. Hemen bir bakalım, düz çıkıyor olması önemli bizim için. Evet, tekrar bir artırma, bir çift şeklinde burayı tamamlıyoruz ve yine aynı şekilde ters ilmeklerle bir sonraki sıraya geçmiş olacağım. Sıra sonunda bakın 2 ilmeği aldım, bir artırıp son ilmeğimi takıyorum burada. Yine sayarak gidilebilir, dediğim gibi kontrollü gitmekte fayda var, yanlış yapmamak adına. Hemen ters ilmeklerimi tekrardan geçireceğim. Sıra başına geldik. Hemen burada ilk ilmeğimi bir tane örüp ipimi sarıyorum. Sonraki ikiliyi birlikte aldım. Bakın bu tarafa meyillendi. Tekrar üzerine alıp ikisini bir. Şimdi 3 sırada, burası ilk sıramız olacak. Yine 3 sıra şeklinde de bu tarafa meyilli şekilde ilerleteceğiz. Burada artırmamızı yapmadık. Son kısımda yine şu şekilde ilmeklerimizi alıyoruz ve devam ediyorum. Arka yüzü ben yine tamamlayıp geleyim. Evet, ilk ilmekten sonra burada artırma yapmadan bir ilmeğimizi örüyoruz. Artırmamızı yapıp bu şekilde
devam ediyoruz. Bir artırma, bir çift örme, bir artırma, bir çift örme. Zaten bakın şu şekilde geldi. Burada bir köşeden tekrar döndü ve şimdi bu tarafa geçiyor. Burası son sıra. Bu sırayı tamamladıktan sonra tekrar sola meyilli bir çizgi oluşturacağız. Mantık aynı mantık. Alt kısımda yaptığımız şekilde örmeye devam edeceğiz. Sadece sağdan soldan artırmalarımız burada önemli oluyor. Her sırada artırma yapmıyoruz. Sağ tarafta yaptığımızda solda yapmıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Önemli olan dediğim gibi ilmek sayısının artmaması. Çok yeni arkadaşlar da sayarak bunu kafalarında tam olarak oturtabilirler arkadaşlar. Hemen tamamlayıp geliyorum arka yüz. Evet, sıra başındaki ilmeğimi ördükten sonra ilk iki ilmeği bir örüp üzerine alıyorum. Bakın yine bu taraftan üzerine sardığımız ip değil, aldığımız ana ilmek önce, sonra sardığımız ilmek olacak şekilde yaptığımızda da tekrar örgümüz sola meyilleniyor. Bu şekilde zikzak olarak ilerleyecek arkadaşlar. Böyle devam ediyor örgümüz. Bu şekilde çok güzel ajur bir örgü elde ediyoruz. Artık sıra sonuna kadar geliyorum. Bundan sonrası, yani şöyle düşünelim. Bu gittiğim sıra şuradaki en alt sıra. Dönüşümlü olarak ilerleyecek artık uyguladığımız sıralar. Birazdan göstereceğim gibi özellikle yazlık hırkalar, bluzlar, croplar, yelekler için çok uygun güzel bir model. Bakın. Evet, aynı alt kısımdaki gibi bitti yine. Bir ilmeği düz örüp sonra ipe taktım. Modelimiz bu şekilde. Daha öncesinden şöyle örmüş olduğum bir modelde alt kısmını da hemen gösterelim. Bakın ben böyle bir ters bir düz lastik yapmışım. Sonrasında yine zikzak model, zikzak acur uygulayarak devam etmişim. Umarım sizlerin de beğendiği ve yapacağı bir çalışma olur. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videolarımızın devamlılığı için beğenmeyi, yorumlarla desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.